Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, Zeynep bebeğimizin kafasını bitirmiştik. Bugün yüzünü çalışacağız ve saçlarını takacağız. Şimdi burun yerini bu şekilde belirledim arkadaşlar. Daha önceki Zeynep bebeği örüp dikiyordum. Fakat o çok böyle yorucu, zahmetli oluyor. O yüzden çok artık zahmetli şeyler yapmayalım. Daha böyle kolay olsun, hem güzel olsun istiyorum. O yüzden burnumuzu iğneyle en kolay şekilde yapacağız. Şimdi ten rengime ben ten rengimi şu şekilde burnu küt olan iğneme taktım. Çift kat şeklinde. Şu boyundan giriyorum. Önce yerimizi belirleyelim. Şimdi şöyle kalemimizle yine size göstermek için. Şurada göz altındaki arttırmalarımız buradaydı. Bakın bu sıramızda. Şimdi buradan aşağıya bunu şöyle kapatalım saymadan. Mesela bunu saymıyorum. 1, 2, 3 ve 4. sıra arasına iğnemizi takıyoruz. Şöyle kapatıp 1, 2, 3 ve 4. arası. Şu göz pınarımızı şöyle takip edelim. Şöyle dümdüz geldim. Bunun kalem çok işimize yaramadı. Çok çizim bir şey yapmayalım onunla. Dümdüz bakın geldim. Buradan bir tane içeriye kayıyorum. Buradan da yine dümdüz bakın dümdüz tutuyorum. Buradan 1,5 kayıyorum. Şöyle yerimi belirledim. 1, 2, 3, 4, hatta 5 oluyor şu şekilde. Hatta buradan da şöyle de yapabiliriz. Çok büyük de olsun istemiyorum burnumun. O yüzden bir tane kayıyorum. Şöyle geldim dümdüz. Bir kaydım. Bir de yanındakine ortasına. Ya da şöyle yapalım yine de. 1, 2, 3, 4, 5 sık iğne olmuş oldu arkadaşlar. Şöyle düz geldim, bir tane buraya kaydım. Buradan düz geldim, bir tane kaydım ve 2, 4, 5 sık iğne olmuş oldu. Buraya şimdi gözümüzü işleyeceğiz. İşaretledim yerden. Çıkıyorum. Evet, işaretlediğim yerden çıktım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5.'ye battım. Buraya birkaç defa yapalım. Bak elimle tutuyorum. Eşitlemek için iplerimi.
defa yaptık. Bu üçüncü. Evet, 4 kere yaptım. En son bir tane daha yapalım. Beşinciyi de zaten batıp boyundan çıkalım. Eşit bir şekilde iplerimizi çekelim. Evet, şimdi ipimizi kesebiliriz. Evet arkadaşlar, burnumuzu daha sonra ben 2 defa daha gittim. 2 sefer daha burnum gözüme ince geldi. Şimdi ağzımızı yapacağız, dudaklarımızı. Yine göz pınarımızı takip edeceğiz düz bir şekilde. Nereye denk geliyor? Bakın şöyle buraya denk geldi. Bunu da yine aynı takip ettiğimde burası. Burundan sonra, şimdi burun burasıydı. Burundan sonra 1, 2, 3, 4, 5. sıraya yapıyoruz. Şimdi şöyle göz pınarımı takip ettim. Burada yerimi belirledim. Toplu yerini batırdım. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sık iğneye diğer toplu iğnemi taktım. Şimdi ben bu rengi kullanacağım. Ayakkabımdaki pembeyi. Eteğimiz de bu renk olacak. Siz de istediğiniz renkten yapabilirsiniz. Çift kat olarak yapıyorum. Boyundan girdim. İşaretlediğim yerden çıkıyorum. Tekrar karşıya işaretlediğim yerden yaptım. Ve yine aynı yer karşıdan çıkıyorum. Şu düzeltelim, işte olsun. Böyle de bırakabilirsiniz. Şimdi bir tane daha yapacağız yine. Karşıdan yine çıkıyoruz. Şöyle düzeltelim. Eşit olsun. Evet. Bakın böyle de bırakabilirsiniz. Veya şu ikiye ayıralım. Alt üst tutak olarak. Şöyle de sarabiliriz. Daha belirgin olsun isterseniz. Alt dudak, üst dudak şeklinde
ortaya doğru biraz kalınlaştırabiliriz. Daha gevşek çekelim. Evet, üst dudağımı yaptım arkadaşlar. Dibe geldim. Şimdi aşağıya iniyorum. Çift kat olarak biraz zor oldu. İsterseniz siz tek katla çalışın. Çift katla biraz uzun, kısa gelebiliyor, bir taraf uzun oluyor. Şimdi bu tarafı da aynı dolayalım. Evet, alt dudağımızı da işledim arkadaşlar. Çok kalın yapmamaya çalışın. Şimdi hemen ilk yerden dibine batıp boyundan çıkıyorum. Bu şekilde. Biraz sonra dudaklarımızı çekeceğiz. Gülen bir yüz yapacağız. Evet. Buraya da yine düğüm atıp ipimizi keselim. Evet. Şimdi kaşımızı yapacağız. Kaşımızı saçımızın rengiyle yapalım. Ben kahveye karar verdim arkadaşlar. Şöyle birkaç renk denedim. Bu rengi de daha sonra kış bebeğin tekrar aynısını yapacağız. Daha önceki yaptığımız kış bebeğimiz tarifini. O videomuzu kaybettik maalesef. O yüzden çok isteyen var. Bu rengi orada kullanacağım için bunu vazgeçtim. O yüzden de bu da bu şekilde, isteyen böyle açık renkler de kullanabilir. Fakat ben kahveye karar verdim arkadaşlar. Akrilik dediğim gibi bir ip. Buradan biraz keseyim. Evet, kaşımızın yerini belirlemek için yine göz pınarımızdan düz bir şekilde gelelim. Bu arada şu kirpikten 1 2 3 sıra yukarıya olacak. Şöyle 1 2 3. sıra göz pınarımız burada. Düz takip ediyoruz. Burası. Şimdi buradan bir tane kayacağım bu tarafa. Boyundan giriyorum. Sanki kayarsam da kötü olacak. O yüzden
Göz pınarımı takip ediyorum. Şöyle buradan çıkıyoruz. Evet, bu. Hemen yine aynı dediğim yerden gireceğim. Çünkü bu sefer de içeri girdi. Hoş durmuyor. O yüzden bir tane kayıyorum. Evet. Şimdi bu tarafa doğru yine gözün bittiği yeri takip ediyorum. Bir alt sırasına. Şurası. Buradan 2 sık iğne, iyi çekiyorum, düzeltip aynı yere bir daha batıyorum. Şimdi diğer göz pınarıma takip edelim. Bakın. Şurası. Bir, iki, üç, dört, 5 aralık oldu. Evet, şuradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha şöyle. Yine takip ediyorum. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir altına indim. 2 sık iğne yukarıya çıktım. Arkaya alıyoruz. Güzel gerdirip yine aynı noktaya batıp boyundan çıkıyoruz. Böyle kaşımızı yapmış olduk. Dediğim gibi daha şuradan yapsak daha iyi olacakmış. Ya da belki söküp yeniden yapayım. Evet. Kaşımızın ilk başlangıç yerini belirledik. Göz pınarının hizasını takip edip bir tane bu tarafa kaydım. Çok içeri giriyor çünkü. Şimdi buradan bu tarafa 9 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sık iğne saydık. Bir alt sıraya iniyoruz. Şurası 9. Bir alta indik. Şimdi buradan boyundan giriyorum. İpimi çift katlı işaretlediğimiz yerden çıkıyoruz. Şimdi bir alt yere battık. 2 sık iğne, bakın burası ya, 1 2 sık iğne yukarıdan
Şu şekilde çıktım. Ve böyle bir kaş şekli vermiş olduk. Şunu güzel çekiyorum. Kaşınızı şöyle yaparsanız kızgın bir bakış oluyor. O yüzden düz yapmaya çalışıyoruz ki böyle yumuşak bir bakış elde edelim. Şimdi aynı yere bir daha batıyorum. Karşıya gidiyoruz. Yine göz pınarını takip ettim. Arada 2, 4, 5 tane olmuş oldu. Evet. Bu şekilde yapmış olduk kaşımızı. Tekrar 9 tane sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir aşağıya indim. Bakın bir aşağı indim. Böyle gelecek mesela. Tekrar 1-2 tane geri gidiyorum. Şöyle ipi de arkaya aldım. Evet, böyle kaşımızı kolayca yapmış olduk. İyice geriyorum. Aynı noktaya batıp kafadan çıkıyoruz. Ya da kafadan değil de bu çünkü saç olacağı için aynı yere batıyorum. Şöyle kafamın ortasından bir yerden, herhangi bir yerden çıkıyorum. Evet, bunu zaten ipimizle değerlendirmiş oluruz. Saç yapacağız çünkü. Evet, böyle kaşımızı da yapmış olduk. Şuraya düğüm atalım. İçinden geçirelim şöyle. Evet. Ve ipimizi saç boyunda keselim. Artık saçımızı ne kadar uzun yapmak isterseniz. Bizimki uzun saçlı olacak. Evet, kaşımızı da yaptık. Şimdi yüzümüzü şekillendirelim. Dudaklarımızı yukarı çekeceğiz. Gözleri şöyle aşağıya çekeceğiz. Ten rengiyle yapacağız bunları. Evet, ten rengi ipimizi tek katlı çalışacağız. Şimdi boyundan giriyorum. Göz altından şöyle tam ortadan çıkıyorum. Bir, iki, üç sık iğne olacak şekilde tam ortadan girdim. Boyundan yine çıkıyorum. Ve çekiyorum. Şu şekilde çekelim. Bir daha yapıyorum aynısını. Bırakmasın diye, zamanla bırakıyor çünkü. Yine aynı yerlerden bir daha girdim. Girerken de yine çekme işini yapıyorum. Evet. Bu şekilde. Gözümüzü çekmiş olduk. Orta kararda bir çekme olsun. Tekrar diğer şuradaki göz pınarından da çekelim. Bakın göz pınarından girdim.
Hemen bir alt sıradan bir sık iğne alttan evet, buradan da çekiyorum. Diğer göze geçiyoruz. Önce göz pınarına batalım. Hemen bir sık iğne alttan boyundan çıkıyoruz. Şimdi yine gözümüzün tam ortasından 3 sık iğne şeklinde şöyle giriyorum. İkinci defa göz işlemesine gelmesin diye dikkat ediyorum. Evet, böyle gözlerimizi çektik. Bakışlarımız daha güzel oldu içeriye doğru. Şimdi en son ağzımızı çekeceğiz. Bunu da yukarıdan yapacağız. Doldururken de bu kafayı aşırı doldurmayalım arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Şu yanak kısımlara falan. Çok aşırı doldurmayalım. Şimdi bunu da buradan iç kısımdan tek kattan tutturacağım. Buraya ipleri bağladığımızda zamanla bırakıyor. Elyafın içinde. O yüzden bu şekilde buraya tutturmayı tercih ediyorum. Evet. Şimdi ağzımızda yukarıdan içeriye çekelim. Şöyle tepeden bir yerden tepe noktalarından şu uzun iğneleriniz olması gerekiyor bunun için. Şöyle bir yerden giriyorum. Ben de bayağıdır yapmadığım için Zeynep bebeği. Şimdi tam dudağımızın kenarından gireceğim. Evet, dudağımın tam yanından çıktım. Burada ipimi bağlayacak kadar da uzun bıraktım. Hemen bir sık iğne alttan giriyorum. Kafamın yukarıdan aynı yerden aynı veya bir sık iğne yanından da olabilir. Şöyle
ve çıkıyoruz. Çektik. Şimdi yine aynı yere girdim. Diğer dudağımın kenarından hemen bir sık iğne alttan battım. Yine aynı noktadan çıkacağız ya da bir sık iğne yanında. Neyse, şuradan bir yerden çıktım. Evet, şimdi bunları şöyle çekiyoruz. Yukarıya doğru böyle gülen bir ağız yaptık. Şimdi bunu bağlayalım. Evet, buraya zaten saç gelecek. Evet. Ve yüzümüzü tamamlamış olduk. Arkadaşlar, yüzümüz bitti. Şimdi saçlara geçelim. Evet, şimdi saçımızı şu kaşımızdan yukarıya, kaşımız buradaydı. Buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra üstüne şu çizdiğim yerden itibaren buradan başlayacağız. Ve buradan tekrar aşağıya doğru şu gözden de 2, 4, 6 şöyle geleceğiz. Buradan yine 2, 4, 6 evet, böyle belirledim yerlerimi. Şimdi buraya saçlarımızı yukarıdan başlayacağız. Buraya kadar yapacağım. Çok yoğun bir saç yapmayacağım arkadaşlar. Önce şimdi ipimizi keselim. Şöyle büyük defter boyunda, şu üst tepeyi büyük defter boyunda keseceğim. Evde çocukların bulunan defterlerinden ölçmedim yani. Göz karardı. Bununla genelde her evde bulunan bir defter. Şimdi buraya bunu dolayalım. İsteyenler Ece Bebek'teki gibi örerek de yapabilir. Aynı teknikle, aynı başlangıç. Sadece şeyini fazla yaparsınız. Yoğunluğunu. Örgü de yapabilirsiniz yani. Ben şimdi iple yapacağım. Böyle dolayacağız. Evet, bu şekilde defterimizi boyunda ipimizi doluyoruz ve bir tarafından, sadece bir tarafından ipimizi kesiyoruz. Ve iki ucu eşit bir şekilde bir araya getirelim. Şöyle tutalım. Parmağım içinden geçiriyorum. Rahat, kolay takmak için. Bir tığla içinden geçeceğiz. Evet, bu şekilde tutalım. Ve çizdiğimiz yerden
orta kısımdan tığımızı geçiriyoruz ve içinden ipimizi geçirdik. Hemen yanındaki ilmekten geçiyoruz. Yine hemen yanındakinden geçtik. Sadece burada yani yüzümüzü çevreleyen yerde bu kadar sık yapıyoruz. Daha sonrakilerde atlayarak daha seyrek yapacağız. Evet, bu şekilde devam edeceğim. Hiç atlamadan böyle muntazam gözüksün diye. Şöyle toplandığında saç. Bir üst sırada bir atlıyoruz. İkinci sıramızda burada da bir sık iğne aralıklı yapacağız. Çok yoğun isterseniz yine böyle sık yapabilirsiniz. Bakın bir atlıyorum. Bir üst sıradayım. Evet, bir sık iğne atlıyorum. Yanındakine batıyorum. Benim ipim biraz kalın. Bu şekilde yine bir atlıyorum yanındakine. Şöyle yaptıkça bakarsınız arkadaşlar yoğunluğuna. Az gelirse her sıraya, yani şuradakileri de yapacaksınız. Şimdi bir dahaki sırada yine bir atlıyorum. Bir üst sırada yine buraya. Tam tepe noktasını isterseniz şöyle hemen yanındakine yaparak devam edin. Tepesi daha yoğun olsun isterseniz. Şöyle hemen yanındakinde tekrar. Bu şekil. Yine dediğim gibi bir tane atlıyoruz bir üst sıradan. Bir atlıyoruz bir üst sıra. Bu şekilde kafamızı döne döne hepsini yapacağız. Arka kısmında yine bir atlıyoruz. Daha seyrek yapacağız. Yaptıkça zaten kavrarsınız. Şu yan kısımları da bakın yine düzgün gözükmesi için şöyle içine değil de bu sefer dik olarak yapıyoruz. Hemen yine yanındakinden batıyorum. Böyle hiç görünmemiş olacak. Hiç boşluk kalmamış olacak bu şekilde. Evet, bu tarafta yine aynı şekilde yönüne doğru yapacağız. Yani burayı yaptıktan sonra diğer bu taraf yine şu aralardan yapılacak. Önce şöyle yüzünün çevresini yapıyoruz. Hiç atlamadan yandakinden bu şekil böyle devam edelim. Şimdi ben biraz yapayım.
Sonra tekrar kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, saçlarıma bayağı bir taktım arkadaşlar. Dediğim gibi çevreleyen tarafı hiç atlamadan yapıyoruz. Araları ise, iç kısımlar ise tepe noktasını hiç atlamadan yaptım. Bir sıra atlayıp diğer sırada hiç atlamadan tekrar bir sıra atla. Bu şekilde tepeyi arttırdığımız yeri arkaya geldim. Şimdi arkaya başladım. Burada da bu şekilde bir sık iğne atlayıp bir sık iğne boşluk yaparak takmaya başladım. İpin kalınlıklarına göre 2 tane de atlayabilirsiniz. Çok böyle yoğun bir saçımız olmasın diye. Şimdi şu alt kısmı ise bir küçük bir defterle yapacağım. Farklı bir defter. Çünkü o zaman boyu değişiyor. Daha da uzun olmuş oluyor arkadaşlar. Tepe ile bu nokta aynı yaptığımızda saçlar çok uzun olmuş olacak. O yüzden bu kısmı daha kısa bir defterle yapacağım. Evet, kafamız bu şekilde saç yapımı. Evet, yaptıkça böyle gördüğünüz gibi bebeğimiz daha güzelleşti. Çok tatlış oldu. Şimdi bu arkayı da bitireyim. Daha sonra kafamızı vücutla birleştirelim. Dikelim yani. Evet arkadaşlar, saçlarımı bitirdim. Arkayı tam kulağa kadar yaptım. Çok fazla aşağı kadar yapmıyorum. Çok yoğun oluyor zaten. Daha sonra kafayı gövdeyi diktikten sonra saç düzleştiricisiyle düzelteceğim. Şu kıvrım olan yerleri. Çok yoğun bir saç oldu zaten. Ve bunları düzeltince daha güzel olacak. Evet, şimdi kulağımızı çalışalım. İsteyenler yapabilir tabii. Ben böyle küçük bir kulak çalıştım. Bazen buraları küpe takılıyor. İsteyen küpe takabilir. Çok güzel duruyor. Yetişkin hani böyle daha böyle büyük kızlar oynarken onlar için küpe yapılabilir arkadaşlar. Şöyle kolayından bir kulak yapalım. Kulağımızı şu göz hizamızın, bakın şu göz hizamızın bittiği yer, buradan başlıyoruz. Hemen saçımızın hizasında. Şimdi gözümü takip ediyorum ve burası, buradan başlayacağım. İpimi biraz şöyle uzun bırakıyorum. İçeriye çekeceğiz çünkü. Şöyle ipi sabitledim ve şu biraz yaklaşalım. Odaklayalım. Buradan giriyorum. 5 sık iğne ile 5 sık iğne derken 5 tane sık iğne ayarlıyoruz. Buraya yapacağız. Önce ilmek kaydıralım burayı. Evet, ilmek kaydırarak buraya tutturduk. İpimizi tığımın üstüne aldım ve aynı yere batıyorum tekrar. Ama pardon, burası böyle yaparsak kulak ters olur. Şimdi diğerini böyle yapmıştım bu yönden. O yüzden bu taraftaki kulağımızı tersine, şimdi buradan başlayacağım. 1 2 3 4 5. 5. burası oluyor. Şimdi bu yönden yapınca kulak terse doğru oluyor yönü. Onu hesap etmedim. Şimdi tekrar aynı yapalım. İpimizi sabitliyoruz.
Evet, 5 tane buradan aşağıya indim. 5.'ye batıyorum. İlmek kaydırdım. Şimdi bir zincir çektim. Tığımın üstüne alıyorum ve aynı yere tekli trabzan, sahte trabzan yani üçünü bir kapattım. Tığımın üstüne aldım. Yanındaki sık iğneye ikili trabzan 1 2, tekrar tığımın üstüne aldım. Yanındaki sık iğneye yine ikili trabzan 1 2, tekrar tığın üstüne aldım. Aynı yere bir daha yapıyoruz. 2 tane yapmış olduk. Tekrar tığın üstüne aldım. Bu 3 oldu. Dördüncüyü yapıyoruz. Bir tane ikili trabzan ve sonuncu 5.'ye de yine tığın üstüne aldım. 5. sık iğnemize üçünü bir kapatıyoruz. Tekli trabzan yaptık. Yine dibine batarak ilmek kaydırıyorum. Biraz zor oluyor tabi. İlmek kaydırdım. Bir zincir çektim. İpimizi yine uzun keselim. İçeriye çekmek için. Evet, bu şekilde kolay bir kulak çalıştık. Şimdi bunu iğneyle içeriye çekelim. İğneyle daha kolay. Tığla da yapabilirsiniz. Şöyle. Evet, hemen dibine batıp, işte iğnem kısa olduğu için şöyle bir yerden çıkacağım. İyice çekiyorum. Tekrar aynı yere bir daha batıp boyundan çıkıyorum. Evet, iyice çektim. Bunu da aynı şekilde içine geçireyim. Evet, yine aynı dibine battık. İyice çekelim. Ve boyundan çıkıyoruz. Evet, kulaklarımızı da böyle yaptık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kafamızı dikmeye. Bunun için farklı farklı materyaller kullanabilirsiniz. Mesela işte benim gibi elektrik borusu olabilir. Su borusu, doğalgaz su borusu var, beyaz biliyorsunuz. İnce olanlar. Onlar olabilir. Elektrik teli olabilir. Veya farklı işte cisimler. Şimdi bunu ben elektrikçiden almıştım, 1 metre boyunda. Orada satılıyor arkadaşlar, alabilirsiniz. Şu an bir karıştan fazla kestim. Bebeğimiz büyük olduğu için. Şöyle parmağımızla açalım. Kafadan ve gövdeden. Önce dolgularımızı güzel yapıyoruz. Son dolgularımızı şuradaki boşluk kalmayacak şekilde, potluk olmayacak şekilde ve daha sonra yerleştiriyoruz. Dik bir şekilde yerleştiriyoruz. Döner kafa yapmak isteyen de olabilir. Döner kafa yaparken de bu boyunu bayağı uzun örüyorsunuz. Uzun bir şekilde örüp içerisine yine böyle bir cisim olabilir.
Direkt boyuna yapıyorsunuz. Evet, benim burada boşluklarım var. Ben bunları doldurayım. Elyafla parmağı yapınca şöyle açtım parmağımı düz bir şekilde. Neyse, gerekmedi herhalde. Evet, böyle yerleştirdim. Şimdi şu boşluğa elyaf dolduracağım. Eğer elinizde diğer elyaftan varsa bütün olandan, o zaman daha kolay. Onu böyle sarıyorsunuz, içine çok güzel oturuyor. Şimdi bizimki boncuk biraz zahmetli olacak. Şöyle ben pusturuyorum biraz bunu. Bacağımda ezerek şu şekil biraz topak haline getiriyorum. Rahat içine girmesi için. Buradaki boşlukları da dolduralım. Boynumuz bazı boynum sallanıyor diyor. Boyun sallanması buradaki elyafın az olmasıyla alakalı. Doldurmakla alakalı. Daha yani elyaf istediğini anlatıyor bize. Şimdi güzel boşluğumuzu dolduracağız. Bakın şu kısım boş gidiyor yani elyaf. Evet, daha devam edeceğim. Daha boşluklarımız var. Evet, bu şekilde elyafla dolgumu bitirdim. Ve kafamızı da yine boşluğumuzu açıyoruz ve dik olarak yerleştiriyoruz. Şimdi bunu, benim ipim arkadaydı, arkaya çeviriyorum. Arkada kalmıştı. Buradan ipimi takacağım ve dikeceğiz. Evet, kafamı tam ortaladım ve şimdi ipim burada kaldığı için arkadan başlıyorum. Hemen boyundan girdim. Kafadan bir sık iğne. Tekrar boyun, hiç atlamadan sık bir şekilde dikelim. Hemen karşısı. Evet, bu şekilde sıra sonuna kadar sık bir şekilde dikiyoruz, hiç atlamadan. Evet, devam edelim. Ben şimdi bunu şöyle çevirip kucağıma alacağım. Buradan dikmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, boyumuzu da diktik ve Zeynep bebeğimizi tamamlamış olduk. Bütün parçalar dikildi. En son bir dahaki bölümde eteğimiz, çantamız ve saç isteğe göre saç bandı yapacağız. Boyumuz 45 santim oldu. Böyle büyük, biraz tombiş bir bebek sevenler için güzel bir bebek yaptık.
Son bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizi çok öpüyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.